İyi günler sanatseverler. Çalışmalarımızda bir kısım oluşturmamız gerekir ki bunun içerisine desen ve formlar yerleştirelim ve kitapta sınırlarımız belli olsun çizgisel motiflerimizde. Bu çiçeksel motiflerimiz olabilir desen içerisinde ya da rumilerimiz olabilir. Ne demiştik? Çiçeksel motiflerimiz bitkilerimizi, doğamızı ifade ederken rumilerimiz hayvansal motiflerdir. Kısımlar oluştururken eğri ve çizgi ve eğik çizgileri kullanıyoruz ve her iki çizgi arasında da eşit bölmeye, şu her iki çizgi arasında da eşit bölmeye bir altın gezecek şekilde düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyoruz. Düz hatlarda kapalı hatlarla kapalı formlarımız var. Bir de iç bükey, dış bükey yaptığımız kapalı formlarımız var. Kapalı formun içinde tekrar ayırdığımız formlar var. Bunların hepsi eğri çizgi ve eğik çizgilerin düzgün bir şekilde yapabilirseniz Avrupa eskizle, yapamazsanız milimetrik bir Avrupa eskizde bölerek çalışmaların ilk önce dış hatlarını oluşturmakla kompozisyona adım atmanın ilk adımıdır. Bakın bir geniş bir kısım oluşturduğumuzda içerisinde dar bir alan da oluşturmuşuz. Buraya bir negatif çalışma yapar iken buraya güzel renkli bir tesipleme kompozisyonu çizebiliriz. Simetri almadan ya da serbest kompozisyon yapmadan önce bu düz hatlarla kapalı formları bakın tam bir aralıklarla, düzgün bir aralıklarla çizmeyi öğrenmeniz gerekir. Bu formları ayırdıktan sonra dendanlarla çift çizgi dediğimiz sınır oluşturduktan sonra içerisine kompozisyon çizmeyi öğreneceğiz. Bu dendanla ayrımı yapamazsınız ya da düzgün oluşturamazsanız içerisine çizdiğiniz kompozisyonda eğri, biçimsiz ve güzel olmayacaktır. Düz hatlarla kapalı form dediğimiz bakın zemini düz ve üzerine ayırdığımız o hattın üzerine ayırdığımız kısımları görüyorsunuz. İlk önce renkli bir şekilde şemsiyeyi öğreteceğim. Daha sonra da düz hatlara devam edeceğiz. İlk önce dendanla çizmeyi, dendan ayırmayı öğrenmeniz gerekiyor. Neydi bunlar? Yarım daireler. Üste doğru, alta doğru yarım dairelerdi. Ve buna paralel altın gezecek kısımdı değil mi? Dendan yapacağımız yerler. Basit bir şekilde bakın diğer yan tarafını yapalım. Böyleydi. Tabii ki bunları milimetrik kağıtta yapacağız ama yarım daireydi. Daha sonra neyi kullanıyorduk? Esleri kullanıyorduk. Bu esler kıvrıldığında yine bir ayrım oluşturuyordu. Hemen bakın neydi? Es. Yine dendan ayırdığımız form. Bu çalışmayı kısma ayırıp içerisini desenleyeceğimiz bölümdü. En basit şekilde çizebileceğimiz dendanlar, kalp dendanlar, kalp gibi döner. Yine yarım dairedir. Yine simetrisini alırsınız. Bu bir kısım oluşturur. Yine forma bakın bu yarım daireyi ve şu yarım daireyi uygularsanız ikinci bir formunuz oluşur. Ve tekrar kalbi dönerseniz üçüncü bir kısım oluşur. Yani eğri ve eğik çizgileri dendan oluşturmakta kullanmaktayız. Böyle bir çalışmada tepelik, ayrım ve iç mekan olarak ayıracağımız kısımlar oluşur. Şimdi milimetrik kağıtta bir çalışmayı size örnekleyelim. En basit dendan oluşturalım. Bakın şu çift kareyi yani tam bir kareyi örnek olarak alırsanız onun içerisinde ucudan uca bir eğik çizgi döndünüz.
yarım dairenizi yaptınız. Ve bunu burada kapatıp, bakın yarım dairenizi bu köşede yine gördünüz. Bunu burada kapatıp, tabi ben yine size çift karalayayım ki alanınızda oluşturduğunuz kısmı görünüz. Ne yapacağız demiştik? Geri döneceğiz. Bir kısım oluşturduk. Bakın hep yarım daireler kullanıyoruz ya da esler kullanıyoruz. Yine döndük yarım daireyle. Ne yaptık şimdi bu çalışmada? Basit bir düz hatlarla kapalı form oluşturduk. Düz hatlara yarım daireler ve esler kullandık. Bakın merkezi geldi buraya. Merkezi buraya geldi. Şimdi çalışmanın ortasında bu merkez yakalamalı ya, yarım simetri yapıyoruz. Burada da bir yarım daireyle yine kapatmış olduk formu. Bunu ne yapıyoruz? Hemen katlıyoruz. Evet, deseni katladım düzgün bir şekilde. Milimetrik kağıdın olmasının sebebi budur. Bakın karşısına çıkan kısmı çok basit şekilde anlatıyorum. Sıfırdan başladığınızı düşünerek. Tesip çalışan kişiler bunu çok yüzeysel görebilir. Ancak yeni başlayan bir insan için böyle anlatmam gerekiyor. Bakın çizdiğim çalışmayı şimdi kopya ederek tersinden, Avrupa eskiz olmasının sebebi budur, ortaya çıkarmak çalışmayı. Şimdi denden kalınlığı 2 milim gibi olur genelde ve burası altınla boyanır. Altınlanır tesip sanatında. Neydi? Altınla boyamak, altınla süslemek, altınla bezemek olan tesip sanatında basit bir şekilde desenimizi oluşturacağımız, serbestle başlayacağız. Diğer konumuz o. Desenimizi oluşturacağımız bir sınır, bir alan meydana çıkardık. Bu şemsiyede neydi? 4'te 1, 2'de 1 çalışma iken şimdi bakın 2'de 1 desenle düz hatlarla kapalı bir form oluşturduk. Buraya daha sonra yapacağımız dallar veya çiçekler veya rumiler, alanımızda uygulayacağımız çalışma tamamen bize aittir. Bizim seçeceğimiz çalışmalardır. Şimdi örneklerini basit bir şekilde görürsünüz. Bakın. Aslında her biri birbirinin tekrarı gibi olan kıvrımlar sağa sola farklı çevirmelerle, farklı santimlerle aldığımız dönüşlerle ayrı, her biri birbirinden farklı güzel iç alan sınırlarını oluşturmaya başlamıştır. Evet sanatseverler, bugün basit bir şekilde dendanları eğrik çizgilerle, kıvrımlarla size göstermeye çalıştım. Elinizle çizemiyorsanız yuvarlak formlu küçüklü büyüklü cetvellerle de milimetrik kağıtta form vererek çalışabilirsiniz. Bizi izleyip abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.